burası paylaşımlı bir oda. Ve böreğimi yiyorum. Evet, Serende'den selamlar. Dün akşam geç saatlerde varış yaptım buraya. Bu kız neler yaşadı dün. Gerçekten paranoyaklıklar silsilesiyle karşı karşıyaydım ve hani her şeyde böyle bir sıkıntı yaşadım diyebilirim. Gelirken yolculuk çok uzun sürdü, otobüs yolculuğu, ondan sonra otobüsler hiç şey değildi, konforlu değildi. Sonra geldim hostelde, ödeme kısmında sorun yaşadım. Hostele giriş konusunda ve hostelin içerisini gördüm. Orada da ayrı bir güvensizlik hissettim vesaire. Neyse ama Serende'de şimdi güzel bir benim planlarım var. Kaydettiğim yerler var, görmek istediğim yerler var. Onları gezeceğim. Sabah şu an saat 9 suları. Bayağı insanlar bu arada cıvıl cıvıl hareketli. Bayağı bir insan var. Muhtemelen burası biraz daha turistik bir bölge. Bakacağım. Şimdi yürüyerek keşfetmeye çalışıyorum. Bir paramı değiştireyim. Sonra gideyim güzelce bir börek yiyeyim. Ve böreğimden sonra bu arkamdaki deniz hattında takılmak istiyorum. Ve keyif yapmak istiyorum. Sakinleşmek istiyorum. İyi düşünmek istiyorum. Çünkü gerçekten bir negatif bir şey başlayınca ve sen onu böyle tam atlatamayınca, hani kafanda çözümleyemeyince ve hep o şekilde de düşünmeye başlayınca bu sefer hep negatiflikler seni buluyor ve hani gerçekten tatilimiz zehir olmasını istemiyorum. Daha çok günüm var. Daha başlangıçta tamam böyle bir şey olmuş olabilir. Şimdi böreğimi almaya gidiyorum. Bu sahil hattında dediğim gibi yiyeceğim. Şu denizin güzelliğine bak. Çok güzel. Şimdi kanter içinde kalarak paramı değiştirdim ve havalimanında 82.9'a bulmuştum doları alış fiyatı. Burada 84'e buldum. Güzel. Güzelce bir paramı değiştirdim. Şimdi güzelce yemek yemeye gideceğim. Ve yerde şurası. Şimdi Serende'de kaldığım odayı göstereceğim size. Normalde burası paylaşımlı bir oda. Gördüğünüz üzere 3 tane oda var. Hostelin bir değişik versiyonu. Normalde hostelde biliyorsunuzdur böyle şeyler var. Ranzalar var. Ve işte 3'ten fazla kişi konaklıyor normalde. Ama işte geldim böyle. Yatakları kullanıyorum. Odada tek başımayım. Ve hemen tuvaleti gösteriyorum. Şöyle bir tuvaletimiz. Duşumuz burada. Tuvalet. Şöyle. Odanın genel görüntüsü. Ve bir de balkonumuz var. Şöyle. Ben de şimdi birkaç eşyamı yıkadım kurulanması için. Şöyle deniz manzaralı. Böyle bir yer. Burada tek başıma konaklamak rahat oldu açıkçası. Çünkü bir odayı rahat rahat geniş geniş kendim kullanıyorum. Bir de balkonun falan olması da güzel. Umarım hani çevre falan düzgündür. Tam emin olamıyorum çünkü çevredeki insanlar falan çok böyle şey gözükmüyor. Aşırı düzgün gözükmüyor. Umarım düzgün bir mahalledir çünkü balkonda da keyfimi yapmak istiyorum. Böyleydi ev turumuz. Evet, böreğimi de aldım. Kanter içinde bunu yemek için uygun bir yer bulmaya gidiyorum. Bir tane şey aldım. Beef pie olarak geçiyor. Böyle etli turta gibi ama aslında börek yani. Neyse bu 100 lekti. Yani işte 1 euro. Şimdi geldim denizin buraya oturdum. Merdivenlerde bir gölgelik buldum ve böreğimi yiyorum. Tadı güzel bu arada. Taze ve yağlı. Şöyle parıl parıl bir yağ. Nasıl yağlı görüyor musunuz? Ve burada manzara. Korsan gemimiz ve insanlar güneşlenip denize giriyorlar. Güvenilir bir iki insan arıyorum ki onların yakınına böyle eşyalarımı koyup pıt pıt fazla uzaklaşmadan biraz yüzüp geleyim diye. Bakalım kahramanımız bunu başarabilecek mi? Bu arada az önce şu suyu hemen buradaki arka taraftaki bir marketten alacaktım, tamam mı? Ondan sonra dedim ki ya bir şeftaliler falan da güzel gözüküyor, bir şeftali de alayım. Sonra işte böyle yaşlı kadın bana bir fiyat veriyor, işte şeftalinin kilosu ya da nektarı her neyse. Onun kilosu 2,5 euro. Biraz pahalı gibi geldi. Ondan sonra tam kasada ödeyeceğim.
Ondan sonra yaşlı kadın, diğer kadın dedi ki turistika bilmem ne bilmem ne. Turiste farklı fiyat ver dediğine eminim. Ve kadın da böyle bıyık altından falan diye böyle güldü, böyle şey yaptı aslında, hani çok onaylamıyor gibi. Ya sen niye bana farklı fiyat veriyorsun? Bir de çoğu markette de fiyatları yazmıyorlar bu arada. Böyle bir sıkıntı var. Böyle ufak ufak marketler, henüz daha doğru düzgün bir eli yüzü düzgün markete denk gelemedim. Ve böyle fiyat yazmadıkları için de tabii ki sorunca da farklı söylüyorlar. Bir takım turist problemleri. Böyle. Şimdi yol üstündeki marketten bir tane soğuk kahve aldım. Ya burada soğuk şey o kadar kolay tüketiliyor ki. Yani 2 dakikada suyum bitti, soğuk su. Ondan sonra hemen bir kahve daha aldım. Şimdi biraz da yolun soluna doğru ilerlediğimde bu Orange Club'a doğru, buralar daha bir hoş ve daha böyle bir elitleşti. Hep oteller var. Civarda hep oteller var ve mesela böyle işte beach club'lar var. Bu bölge hep böyle. Ve denize girmeyi başardım. Güzelce denizimde yüzdüm. Deniz çok güzel, burada temiz. Ama böyle başlangıç kısmında falan genel olarak da taşlık zaten. Başlangıç kısmında da biraz da taşlar var. O yüzden de şey yaptım. Deniz ayakkabımı giydim. Mis gibi. Güzel güzel girdim. Temiz bir su, deniz. Öyle keyifli yani burası. Ama güneş o kadar yakıyor ki. Şu an mesela hiçbir korumak için bir şey yok. Şu arka tarafta oturan insanların olduğu yerlerde hafif hafif gölgelikler var, işte ağaç altları falan. Onun dışında kumsalımız böyle. Hostelime gittim, bir duşumu aldım, bir ferahladım. Bir öğlen birası içme ihtiyacım var. Güzel bir bar bakıyorum. Orada güzel bir soğuk bira içeyim. Kendime geleyim, bir dinleneyim, bir telefonumu kontrol edeyim, bir planlarımı yapayım vesaire. Şimdi bunları halletmek için yere oturup soluklanacağım. Ve insanlar çok bakıyorlar. Bu kadar mı belli edilir bir turist olundu? Neyse, bakışları aldırmadan devam ediyoruz. Burada bir tane bara oturdum bu arada. İsmi Jericho Cocktail Bar diye. Bu zaten gelmeden önce benim listeme eklediğim bir bardı. Ve burada bunların korçası, geleneksel birası, 33'lük. Bira içiyorum. Çok böyle. Ve deniz manzarası. Evet, şu güzel denizde bir yüzmüşüm. Bir güneşlenmişim ki. Keyif yaptım güzelce. İçeceğimi de almıştım. Tabii ki kaçınılmaz. Şimdi karınlar acıktı. Ve canım buraya geldiğinden beri pizza yemek istiyor. Hemen Google'dan güzel bir pizzacı buldum. Umarım tadı güzeldir, beğenirim. Böyle Napoliten pizza yapıyor. Napoliliymiş şef ve sahibi sanırım. Şimdi bir 10-15 dakikalık yürüme mesafesinde oraya doğru gidiyorum. Bugün iyi spor yaptım. Bir yürüdüm var ya. Ay, boydan boya bu kordon yolu kaç defa turlandı ama hani bölgeye genel olarak hakim ve haritasız birçok yeri de bulabilirim. Bu hale gelmek önemli. Evet, margarita pizzamız geldi. Tek boy olarak satılıyor. 6 euro ya da 600 lira diyelim. Çok sıcak. Bunu nasıl elleyeceğim ben? Şöyle yapalım.
patatesi. Dikkatimi çeken bir şey söyleyeceğim. Mesela bu üzerindeki domates püresi var ya, bundan çok fazla böyle salçamsı ham bir domates tadı geliyor. Yani orijinali böyle mi emin değilim ama daha böyle ekşimtırak, yani anlatabiliyor muyum? Normalde hani pizzada böyle alışırızdır ya, biraz daha böyle tatlımsı, iyi pişmiş bir domates sos. Bu böyle şuramsı, hafif böyle bir fokurdamış gibi bir domates gibi bir şey. Hatta biraz da belki salça tadı gibi bir şey var. Neyse, gurme yorumlar. Yani güzel, ben de bayılmadım. Açlığımı götürür. Ama yorumları çok iyiydi buranın bu arada. Evet, pizzacıdan çıktım. Şimdi hostelime doğru gidiyorum. Güzel bir duş alayım, hazırlanayım. Akşam gün batımında yetişmek istiyorum. Baktım internetten. Saat 8'de buranın gün batımı. Şimdi gün batımında benim gitmek istediğim bir tane mekan var. Oranın manzarası falan güzel. Orada biraz takılmayı planlıyorum. Tabii şimdi hamur pizzalar. Bu hamur pizzalarla şimdi de yokuş çıkmak efsane. Biraz yürüme yolumuz var yine, klasik. Bu arada pizzacının sahibi bayağı tatlı, atik bir adam. Böyle fırıl fırıl, fırıldak bir tip. O işte bana diyor ki sen İtalyan mısın? İtalyan. Bana böyle diyor, dedim yok anacım ben İtalyan. No dedim, no anacım benim nerem İtalyan. Bana İtalyan diyen herhalde ilk İtalyan olabilirsiniz bey. Neyse, her neyse. Sonra işte nerelisin dedi. Türk dedim. Türkiye arkadaş ben çok seviyor falan filan demeye başladı. Tanıyormuş bizleri, dilimizi, ülkemizi. Güzel. Tatlı bir minik bir sohbetti aramızda. Şimdi kendime bir date çıkardım. Burada böyle nane, mojito. Tabii çok güzel bu arada, ferah ferah. O kadar ilginç ki. Şu anda çok güzel bir bara geldim. Umarım sesim duyuluyordur. Neyse, arkada da müzik var. Telife girmeyelim. Süslendim ve barımda güzel mojitomu içiyorum. Evet, şimdi kokteyl bardan çıktım. Yürüyüşe başladım yine. Sahil hattı boyunca, rıhtım boyunca yürüyorum. Burası bayağı canlanmış tabii ki, hareketlenmiş. Bir şey diyeceğim, şimdi böyle yürüyordum civarda ve ne görsem dersiniz. O Google'dan yorumlarını beğenip bugün öğlen geldiğim pizzacının önünde kuyruk var. İnanılmaz. Ve ben burayı bir süredir turluyorum bayağıdır. Hiçbir mekanın önünde sıra falan görmedim. Hemen sırayı kısaca gösteriyorum. Bakın, bu insanlar sırada.